sonrasında siz yaklaşık olarak bunu 2 ya da 3 hafta kullanmış oldunuz. Şimdi öncelikle bir hafızamızı bir tazeleyelim. 2-3 hafta öncesine döndüğümüzde, yani protez öncesine döndüğünüzde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Mesela bu hastalığa yakalandığınızı nasıl hissettiniz? Bunları anlatır mısınız? Ya şimdi sabah ya da gün boyunca, bütün gün boyunca hep yorgundum. Onu çok hissediyorum. Eve geldiğimde yatmak istiyordum. Ya da televizyonun önünde biraz kestireyim diyordum. Böyle bir 10 dakika, 20 dakika. Hani kendimi hep böyle yorgun hissediyordum. Öylelikle doktora gittim. Doktor da beni bir kontrol yerine gönderdi. Orada çıktı. Orada çıktı. Sonra siz herhalde CPAP maskesi önerdiler. Evet. Peki o maskeyle nasıldınız? İlk zamanda alışması biraz zor. Kötü değil ama genelde böyle bir hortum var. Kendinizi hani hasta hissediyorsunuz. Yani sanki bir yoğun bakım hastası gibi. Evet. Tabii onda da bazı zorluklar oluyor. Mesela sürekli sırt üstü yapmanız gerekiyor. Evet. Ondan sonra tabii eşinizin yanında böyle kablolarla hortumlarla uyumak da çok iyi bir insana iyi bir psikoloji. Sırtımı dönüyorum eşime evet. doğru. Yani tuhaf, çocuklarım, 3 çocuğum var. Üçü de diyor baba bu ne? Evet. Yani, tuhaf bak hasta mısın diye soruyorlar. Evet. Peki horlama proteziyle CPAP maskesini kıyasladığınızda neler söyleyebilirsiniz? Ya bu bir hortum yok. İstediğiniz gibi yatabiliyorsunuz. Yani yüzün koyu, sırtın, nasıl istiyorsanız öyle yatabiliyorsunuz. İlk 2-3 gün biraz alışıyorsunuz. Sonra gerçekten çok memnunum yani aldığım için. Siz de tanıdığım için bence çok iyi oldu yani. Bu güzel haberlere sevindik. O zaman artık size bir daha Türkiye'ye geldiğinizde bir daha kontrolle bekliyoruz. Şu an için her şey olumlu gözüküyor. Uyku kaliteniz arttı, horlamalarınız kesildi. Bakalım bir dahaki sonra buluşmamızda durumlar nasıl olacak? O zaman sizi böyle gönlünüz içinde rahat bir şekilde yolluyoruz Almanya'ya. Görüşmek üzere.